Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz tatlı tarifim var. Oldukça lezzetli bir tatlı oldu. Kesinlikle denemelisiniz. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle pudingimizi hazırlıyoruz. Bunun için tencerenin içerisine 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, 3 yemek kaşığı dolusu kakao ve 3 yemek kaşığı dolusu unumuzu alalım. Kuru malzemeleri karıştıralım. Bir litre sütü içerisine ilave edelim. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştıralım ve ocağımıza alalım. Ocağa aldık. Sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişirelim. Kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Gördüğünüz gibi koyulaştı. 1-2 dakika ocakta tutup ocaktan alalım. İçerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket şekerli vanilya ekleyelim. Güzel bir şekilde karıştırarak eritelim. Tatlımızın yapımına başlıyoruz. Servis tabağımın üzerine büyüyüp küçülebilen kare kalıbımı koydum. Kakaolu bisküvilerimi süt ile ıslatıp alt kısmına diziyorum. Kenar kısımlarına tam bisküvi denk gelmiyor. Keserek içerisine koyuyorum. Aynı şekilde diğer kenarına da keserek koydum. İsterseniz bu şekilde bir kalıbınız varsa daha büyük bir servis tabağına koyup tam bisküvi olarak da hazırlayabilirsiniz. Alt kısmı olduğu için bir kat daha kakaolu bisküvi koyuyorum. Bu arada videolarımı izliyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Bisküvilerimi dizdikten sonra üzerine hazırladığım pudingimin hepsini döküyorum. Üzerini güzelce spatula ile düzeltiyorum. Son olarak bu katına da bisküvilerimi diziyorum. Bu kısmına 1 kat bisküvi dizdim. İsterseniz 2 kat da dizebilirsiniz. Videolarımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinize paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Tatlıyı hazırladık. Buzdolabına koyalım. En az 1 saat dinlendirelim. Bu arada çikolata sosunu hazırlıyorum. Çikolata sosu için tencereye 1 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 2-3 yemek kaşığı şekeri alıp kuru malzemeleri karıştıralım. 300 ml sütü içerisine ekleyelim. 1,5 su bardağı yapıyor. Klasik su bardakları ile. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıp ocağa aldık. Sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişirelim. Koyulaştıktan sonra 1-2 dakika daha ocakta tutup ocaktan alalım. İçerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kahvaltılık sürme çikolata ekleyelim. Normal çikolata da kullanabilirsiniz.
eriyene kadar karıştıralım. Çikolata sosunu ılımaya bırakalım. Ilıtırken arada bir karıştırın, kabuk bağlamasın üzeri. Bu arada tatlımı dolaptan çıkarttım. Kenarlarını bir bıçak yardımıyla çiziyorum kolay çıkması için. Ve etrafındaki kalıbı çıkartıyorum. İsterseniz bu tatlıyı kalıplarda değil de borcamlarda da hazırlayabilirsiniz. Ve tatlımı dilimliyorum. 16 dilim olacak şekilde tatlımı dilimledim. İsterseniz sizler daha büyük dilimler yapabilirsiniz. Tatlımı dilimledikten sonra her bir dilimi alıp farklı bir servis tabağının üzerine koyuyorum. Daha sonra da üzerini süsleyeceğiz. İsterseniz direkt bu şekliyle de üzerine çikolata sosunu dökebilirsiniz. Ben ayırarak dökmeyi tercih ettim. Üzerine hazırladığım çikolata sosunu gezdiriyorum. Kaşıkla döktüğünüzde daha kolay dökülüyor. Üzerine beyaz çikolatalarımı gezdiriyorum. Bu kısımda beyaz çikolatam biraz donmuştu arkadaşlar. O yüzden tekrar eritip tekrardan sıktım. Ve üzerine bu şekilde kürdan yardımıyla şekil verdim. Şekil vermeden de tatlınızı servis edebilirsiniz. Birlikte kıvamına da bakalım. Oldukça yumuşak, ağzınıza eriyip gidecek, gerçekten harika lezzette bir tatlı oldu. Denediğinizde sizler de göreceksiniz. Lütfen deneyip beğenirseniz yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.